Film, eşini kaybeden bir adam ve onun oğlu etrafında dönmektedir. Adamın eşi ölmeden önce oğluna yağmurlu bir günde hep beraber olacağına dair söz vermiştir. Bir gün inanılmaz bir olay yaşanır. Adamın eşi, ölümünden bir yıl sonra eve geri dönmüştür ancak hiçbir şey hatırlamamaktadır. So-bum bu zamana kadar sefillik içinde yaşamıştır. Annesi hastadır ve hangi işe eline atsa başarısızlıkla sonuçlanır. Atılgan ama bir o kadar da şüpheci ve gizemli olan Seng-wai'nin işlettiği bir kafeteryada çalışmaktadır. Fakat fırtınalı bir gecede, gizemli bir kadın kafeteryaya gelir ve So-bum'a "Aşık mısın?" adlı tuhaf bir kitap verir. Bir gün, kitaba aşk hayatı ile ilgili bir soru sorar ve aldığı cevap ile mucizevi bir şekilde hayatı değişir. So-bum aniden herkesin dilinde olur. Tanıştığı her erkek ona aşık olur, buna Seng-jae de dahil. So-bum gerçek aşkı bulmak için kitabın gücünü kullanabilecek midir? Peki Seng-jae o kadar rekabete rağmen onun kalbini kazanabilecek mi? Bir anne son umudunu kaybetmiştir ve kızı da bu olay üzerine kritik bir karar verir. Bundan sonra hayatını tersine doğru yaşayacak olan kızı her gün bir önceki güne uyanacaktır. Bu zaman yolculuğu sırasında hayatını düzeltmek için ikinci bir şans eline geçecektir. Film, Joseon döneminde geçmektedir. Garip bir varlık insanların hayatlarını tehdit eden bir salgın yaymaya başlar. Yongyeom, Sunghan, Yongyeom'un kızı Mayung ve Hee bu garip varlığı yok etmeye çalışır. Güzel, acıklı ve acımasız sırlarla dolu bir aşk hikayesi izleyeceğiz filmde. Eun kabuslardan muzdarip olan bir kızdır ve çoğu gençler gibi anlamsız bir hayat yaşayan bir karakterdir. Bunun üzerine Wonderland pansiyonunu ve o pansiyonu işleten gizemli adam Han ile tanışır ve kabuslarının nedenini araştırmaya koyulur. Han ise sevdiği kadını koruyan bir karaktere sahiptir. Filmin konusu gerçek bir hayat hikayesinde 1979'da Gyeonggi-do yaşanmıştır. Bin Lee-hung yetenekli bir şarkı yazarıdır. Aşkta iyi olmayan insanlarla bir araya gelmektedir. Lee-hung şarkıcı olmak isteyen ama sahne korkusu olan biridir. Skal bir lise öğrencisidir ve Bin Lee-hung'un ilham kaynağıdır. Chan Yang, Bin Lee-hung'un meslektaşıdır ve onu sevmektedir ama boşuna. Bir cerrah olan So-hun'un ciddi hastalığı sebebiyle artık çok fazla zamanı kalmamıştır. Dileği, 30 yıl önce bir kazada hayatını kaybeden kız arkadaşını görmektir. Gizemli yaşlı bir adamdan 10 tane hap alır. Haplar onun zamanda geçmişe yolculuk yapmasına imkan verecektir. So-hun geçmişe gidip kız arkadaşını kurtarmaya karar verir. Orada kendi gençliğiyle karşılaşır. Dağ gezmeye giden ve kaybolan bir grup çocuğun etrafında dönmektedir. Ertesi gün, çocuklardan sadece Sorin bulunur. Birkaç gün sonra Sunmin'de bulunur. Ancak çocuk artık 13 yaşında değildir. Çocuk birkaç gün içerisinde bir yetişkin olmuştur. Of Malsun, küfürü seven 70 yaşlarında bir bayandır. Bir gün ailesinin evine geri döner. O gece bir yürüyüşe çıkar ve kendini gençlik fotoğraf stüdyosunda ışıklar arasında bulur. Hayatında ilk kez gördüğü bir portre içindedir. Oradan çıktığında o görüntüsüne şok olur. Audrey Hepburn gibi ince bir vücut ve inci beyazı deriye sahiptir. Eski bir annenin yerine genç ve güzel bir bayan haline gelmiştir. Bir anne, büyük kızı ve küçük kızı ile birlikte kırsal bölgedeki büyük bir eve taşınır. Büyük kızın akciğerleri hastadır ve bu hastalığın tedavisi için doktor aileye böyle bir tavsiyede bulunmuştur. Bu ev ölen babalarıyla birlikte çalışan iş ortağının oğlu olan Vishta tarafından onlara tahsis edilmiştir. Aile bu ortama ayak uydurmaya çalışırken, Bovyon inanılmaz bir şey keşfeder. Ahırda kilit altında vahşi bir çocuk yaşamaktadır. Aile sosyal sorumluluk gereği bu çocuğu yanlarına almaları gerektiğini düşünürler ve onu alırlar. Yeori genç yaşından itibaren hayaletleri görebilmek gibi doğaüstü bir yeteneğe sahiptir. O hayaletleri göründüğünde, genellikle kalabalık bir yerdeyse, etrafındaki insanlara garip şeyler olmaktadır.
Bu yüzden Yeori kendini dış dünyadan soyutlar. Fakat bir gün gösterilerinde rol alması için ona iş teklif eden Vogu adında bir sokak sihirbazı ile tanışır. Bir yıl boyunca Yeori gizli bir bölmede canlandırdığı hayalet ile sihirbazın korku temalı oyununda rol almaya devam eder. Her gün Vogu başarılı bir oyunla gösteri kapatır ve çalıştığı yerdeki iş arkadaşları ile birlikte Yeori'yi içmeye davet eder. Fakat Yeori her zaman teklifleri bir randevusu olduğunu söyleyerek geri çevirir. İnsanlarla yakınlaşırsa ne olacağının farkındadır. Bir gün Yeori bir şeyleri değiştirmek için trajik ve yalnız hayatını Vogu'ya anlatır. Vogu ona yardım etmenin bir yolunu bulamaya çalışır ancak o da diğerleri gibi hayaletler yüzünden kaçacak mıdır?